Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bir önceki videoda hangi ürünleri kullanacağımızı bilgisini verdik. Yine o ürünleri kullanarak bazı alıştırmalar yapıp hem de ortaya bir ürün çıkarmak için bir fincan altlığı, yani çay tabağı altlığı yapmaya karar verdim. Cüzdan, kartlık, ufak boyutlu çantalar gibi ürünleri de bir sonraki videolara bırakmak kararı verdim. Evet, bugün bir çay tabağı altlığı veya bir fincan bardağı altlığı gibi bir ürün yapacağız. 10 santime 10 santim bir ürün çıkaracağız. Hazır bir 10 santim, 10 santime 10 santim bir eee, kare yaptım. Daha anlatımı kolay olsun diye. Zaten hali hazırda alttaki matta her karesi 1 santim, 5 ve 10 olmak üzere böyle 10 santim 10 santim bir ölçüsü de mevcut. Oradan da bakarak ölçü alıp ürünü ortaya çıkarabiliriz. Çok uzatmadan başlayayım. Evet. Dört tarafında biz yardımıyla çizik atıp ölçümüzü derinin üzerine çıkarıyoruz. Evet. Çizdiğimiz yerden falçata yardımıyla kesiyoruz. Evet, falçatanın nasıl açıldığına dair de bir şey göstermiş olayım şöyle. Köreldiği zaman buradan bir parça kırarak kolay bir şekilde devam edebilirsiniz. Videoyu hızlandırmayacağım. Gerektiği yerlerde, yani anladığınız yerlerde siz hızlandırabilir veya işte 10 santim 10 saniye geçebilirsiniz. Evet. Şöyle. Çöplerimizi alalım. Evet. Tek kat bir deri elde etmiş olduk. Bunu başka bir deri üzerine yapıştırıp onu da kestikten sonra iki katlı daha mukavemetli, daha kalın bir ürün elde etmiş olacağız. Buradan yine biz yardımıyla ölçümüzü alıyoruz. Aldığımız alanı, ölçüyü vali süreceğiz. Evet. Taşırmakta problem yok. Taşırdığımız yerleri zaten kullanmayacağız. Hatta biraz taşırmak daha sağlıklı da olabilir. Ölçümüzü kaybetmemek kaydıyla tabii. Videoda belki ölçü şu an gözükmüyor olabilir ama çizdiğimiz yer yakından bakınca gayet belirgin. Evet. Bu bir tarafı. Derinin diğer kestiğimiz kısmına da, yani iki tarafa da bali sürüp
Evet. Yapıştırdığımız yerden aynı şekilde keserek derimizi çıkarıyoruz. Evet. Bu sayede iki katlı farklı renklerde bir deli elde etmiş olduk. Kenarlardan ölçüsünü alıp zımba yardımıyla deleceğiz. Metremizden bir ölçü belirleyip, örnek veriyorum 2 milim gibi bir ölçü veya göz kararıyla kendiniz bakın. Bir çizgi çizeceğiz. Evet. Çizdiğimiz yerden zımba yardımıyla çizdiğimiz çizgi üzerinden delik açacağız. Evet. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle. Son deliğe zımbanın ilk deliğini, deldiğimiz son deliğe zımbanın ilk bıçağını takarak zımbanın son ucunu da çizmiş olduğumuz çizgiye hizalayarak çakıyoruz. Bir ileri bir geri yaparak zımbayı rahat bir şekilde çıkarabiliyoruz. Evet. Aynı şekilde devam ediyoruz.
Evet. Tüm deliklerimizi deldik. 4 köşeye de zımba yardımıyla deliklerimizi açtık. Daha sonra iğne ve ip yardımıyla dikişimizi yapacağız. İğnelerimiz bu şekilde. Zaten tanıtım videosunda da ürünlerin iğnenin ucunun keskin olmadığını, sivri olmadığını, oval olduğunu anlatmıştık. İpimizi nasıl ölçeceğiz? Genelde ürün 4 köşe. Örnek olarak 4 köşesini ölçerek, göz kararı 4 köşesini ölçerek bunun 2 katını almamız gerektiğini biliyoruz. Ekstra bu iğneler için dönme payı, yani dikerken zaten daha iyi anlaşılacak. Dönme payı için de böyle bir avuçluk kadar daha bir ip payı vermek gerekiyor. Makasla tabii daha kolay ve daha uygun. Uç kısmı daha güzel kesilebilir. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Daha detaylı anlatabilmek için. İğneyi ucundan geçtikten sonra iğneyi ipin içerisinden geçiriyoruz. Şöyle ip iğnenin içerisinden geçiyor. Daha yakın göstereyim. Alt tarafından çekerek bu şekilde bir sistem oluşturuyoruz. Aynı şekilde karşı tarafı da göstereyim. Diğer ucuna da iğneyi geçirdik. İğnenin ucunu ipin içinden geçiriyoruz. Alt taraftan çektiğimiz zaman arkasını kapatayım. İğne ipe oturmuş oluyor. Şöyle iki ucu iğneli bir ip elde etmiş oluyoruz. Evet. İğnemizin bir tanesini başlangıçtaki delikten geçiriyoruz. Eşit olacak şekilde iki iğne yan yana gelecek şekilde gerdiriyoruz. İki iğnemiz yan yana olduğu zaman burada dikmeye başlayabiliriz. Kaydırmadan ikinci delikten iğnemizi geçiriyoruz. Çekiyoruz. Bu parmağımızda ilk geçirdiğimiz iğnemizi ipini tutuyoruz. İpin içinden geçmeyecek şekilde yanından diğer iğnemizi geçirip çekiyoruz. İlk adımı tamamladıktan sonra zaten tamamı birebir aynı işlem. Bir kere daha gösteriyorum. Diğeri kamerada tam net çıkmadı. İlk iğneyi geçirdim. Parmağımla alıp diğer parmağımın üstüne tutturuyorum. İkinci iğnemi ipin yanından geçirerek çekiyorum. Evet, bir kere daha göstereceğim. Anlatarak. Diğer ipi bırakıyorum. Bu ipi alıyorum. Diğer ipimi çekiyorum.
içerideki ipin yanından geçecek şekilde geçiriyorum. Evet. Videoyu durdurabilirsiniz burada. Hızlandırabilirsiniz. Nasıl kolay geliyorsa daha dikkatli bakarak şöyle. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. İğneyi takıyorum. Diğer parmağımla sabitliyorum. İkinci iğnemi diğer ipimin yanından, içinden değil, yanından geçecek şekilde alıyorum ve aynı şekilde devam ediyorum. Burayı bitirmek belki uzun sürebilir. Fakat hepsini burada yapacağım. Tabii bunu masanın üstünde yapmanız sizin için daha zor olacaktır. Video çektiğim için masanın üstünde yapmam gerekiyor görünsün diye. Boş bir alana ipinizi salarsanız bacağınızın arasında veya yere doğru eğilerek, yani önünüzde masa olmayan bir yerde yaparsanız bu daha kolay olacaktır. Bu şekilde ip birbirine daha fazla karışıyor. İşinizi zorlaştırabilir. Daha ileriki videolarda deriyi sabitleyebilmek için ahşap aparatlar var. Deriyi elinizde tutmaktan sizi kurtaracak bir alet. Onları da tabii göstereceğim. Ama ilk etapta bizim kendi hazırlamış olduğumuz set ile en uygun şekilde hem fiyat hem performans açısından bu şekilde devam edilebilir.
ahşap deriyi tuttuğu zaman iki elinizle iğneyi tutup, yani deri bir yere sabitlendiği zaman iki elinizle sadece dikme işlemini yapıp daha rahat bir çalışma sağlayabiliyorsunuz. Onu da bir sonraki videolarda göstereceğim.
Evet. Burada ipin biraz uzun kalması aslında faydamıza. E, Kısa kaldığı zaman çünkü oradan kesip yakmak orada ekstra bir yarıda, yani işin yarısında bittiği zaman burada ipi kesip onu yakarak burada da ekstra bir iz ortaya çıkmış oluyor. İpin biraz uzun kalması aslında en sağlıklısı. Burada kalan ip bu kadar. Oldukça yeterli. Hatta biraz daha uzun kalmasında da problem yok. Evet. Buradan ipimizi kesiyoruz. Makas yardımıyla da kesebilirsiniz. Çakmağımızda yakıyoruz. Ortaya çıkan ürünümüz bu. Evet. Kenarlarından sivri kalan yerleri hafif ovalleştirebiliriz. Onu da göstereyim. Yani göz kararı çizilebilir bir oval veya oval bir şey kenarına koyup bir ovallik bir bu tarafından bir de karşısından ufak bir oval çıkaracağız. Adım adım parça parça keserek alıyoruz. Bunu da denerseniz sizin için iyi olur. Hem el alışkanlığı olmuş olur. Tabii bu deri üzerinde birçok işlem var. Başlangıçta olduğumuz için biz sadece böyle basit kısımları deniyoruz. Evet. Buna ekstra zımpara, kenar alma, yağlama, cilalama gibi işlemleri var tabii. Biz sadece şimdilik bu işlemi deneyebiliriz. İki kenarını ovalleştirerek daha güzel bir görüntü alabiliriz. Evet, bir sonraki videoda bir kartlık deneyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Herkese kolay gelsin.